Videoya başlamadan önce size güzel bir tavsiyemiz var. Call of War. Call of War, hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan oynayabileceğiniz ücretsiz cross-platform bir 2. Dünya Savaşı oyunudur. Ülkenizi seçin, savaşa girin ve diğer oyunculara karşı gerçek zamanlı olarak mücadele edin. Videoyu izleyip öğrendiklerinizi uygulamak için oyuna girdiğinizde emin olun diğerlerini dize getirmek çok kolay olacak. Düşmanlarınızı yenmek için kendi stratejilerinizi belirleyin. Tankları kullanın, hava üstünlüğünü kurun ve şehirleri tek tek ele geçirin. Ayrıca atom bombası ve 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan diğer şaşırtıcı silahları kullanmak için araştırmalar da yapabilirsiniz. Oyunun birazdan izleyeceklerinizle uyumu ise oyunun ne kadar kaliteli olduğunu sizlere gösterecektir. Aynı zamanda oyunda 13.000 altın ve 1 aylık yüksek komuta aboneliği kazanmak için açıklama kısmındaki 30 gün boyunca geçerli olacak linke tıklayıp oyuna hemen kayıt olabilirsiniz. Kore ve Kore. İkinci Dünya Savaşı'nda aynı safta yer alan iki devlet, Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmazlığa düşünce, dünya Soğuk Savaş dediğimiz siyasi ve askeri gerginlik dönemine girdi. Her iki devlet de yeni oluşacak dünya düzeninde kendilerinin sözünün geçmesini istiyordu. Bu kapsamda rekabetin ve anlaşmazlığın ilk belirtileri Kore'de baş gösterdi. Japonya'nın elinde olan Kore, Büyük Savaş sonrası Ruslar ve Amerikalılar tarafından işgal edildi. Rusya kuzeyde, Amerika ise güneyde kendi ideolojisi doğrultusunda kukla hükümetler kurdu. Yapılan anlaşma gereği işgalci güçler Yarımada'yı şaibeli de olsa boşalttı. Ama akılları bu topraklarda kendi borularını öttürmekte kalmıştı. Sovyetler Yarımada'nın tamamında komünist bir rejim kurmak için Kuzey hükümetini saldırıya teşvik edip hazırlıyordu. Birleşik Devletler ise Kore'yi komünist dünya ile tampon bölge yapmak istediği için burayı kaptırmaya niyetli değildi. İki süper gücün Kore hükümetlerini ve halkını birbirine karşı kışkırtması, yapılan propagandalar Güney ve Kuzey arasındaki gerginliği arttırdı. Aynı topraklarda yaşayan, aynı kandan olan, aynı inançları paylaşan, aynı dili konuşan ve aynı kültürün evlatları olarak tek bir millet olan Kore halkı, dış güçlerin müdahalesiyle kutuplaştı ve bölündü. Hükümetlerin birleşmeyeceğini anlayan Birleşmiş Milletler, yapılan müzakereler sonrasında 38. enlemi sınır olarak belirledi. Ancak sular durulmadı. Kuzey ve Güney, kendilerini yöneten güçler tarafından o kadar derin bölünmüşlerdi ki, durum toparlanacak gibi değildi. Kardeşler düşman olmuş, birbirlerini öldürmek için bir kıvılcım bekliyorlardı. Halbuki görünmez bir çizgi olan 38. enlemin kuzeyi de güneyi de Kore'ydi. 5 yıldır savaş için hazırlandığı fark edilen Kuzey Kore ordusu, 25 Haziran 1950'de belirlenen hattı geçti. Kuzeyin 13 piyade, bir zırhlı tümeni, bir tank alayında toplam 183.000 askeri, 150 de uçağı mevcuttu. Güney'in ise rakiple mücadele edecek boyutta ve güçte bir ordusu yoktu. Mevcutları ve ateş güçleri yetersiz 8 piyade tümeninde yaklaşık 75.000 adamları vardı. Birleşmiş Milletler daha savaşın başında 27 Haziran'da üye ülkelere tecavüze uğrayan Güney Kore'ye yardım yollamaları için çağrıda bulundu. ABD Başkanı Truman, bu harekatın Sovyetler Birliği tarafından düzenlendiğini ve geniş çaplı Çin-Sovyet ortak saldırısının ilk adımı olduğunu düşünüyordu. Japonya'daki Amerikan Birlikleri Komutanı Douglas MacArthur'a Güney Kore'ye malzeme ve asker yardımı yapılması için emir verdi ve Birleşmiş Milletleri harekete geçirdi. Diplomatik adımlar atılırken Kuzey Kore, 4 ana koldan güçlü bir saldırı düzenledi. Önce 29 Haziran'da Seul'ü aldılar, ertesi gün önemli liman kenti Chuminchun'u aldılar. Sonrasında Han Irmağı'nı geçen ordu geniş bir cephe boyunca ilerleyip 15 Temmuz'da Kum Nehri Chongju-Chunghu çizgisine kadar vardı. Kuzeylilerin ilerlediği bu sıralarda bölgeye ulaşan ilk ABD gücü 24. Tümen muharebeye katıldı. Arkasından çıkarılan 25. ve 1. tümenler de savunma pozisyonu aldı. Temmuz sonunda sayısal üstünlüğü ve dinamizmi sayesinde Kuzey ordusu rakiplerini Taegun'un kuzeyine kadar çekilmeye zorladı. Böylelikle Pusan Köprübaşı savunması ortaya çıktı. Ağustos ayından itibaren 1,5 ay boyunca bu savunmaya saldıran Kuzey bir türlü sonuç alamadı. Savunma devam ederken Birleşmiş Milletler'in savaş için ayırdıkları kuvvetler yavaş yavaş bölgeye intikal etti.
Ardından Birleşmiş Milletler Komutanlığı Kuzey Ordusu'nu yok etmeye hedefleyen bir karşı taarruza karar verdi. Plana göre Seul'ün batısına bir kolordu çıkarılacak, çıkarmayla eş zamanlı olarak da Pusan hatlarından saldırıya geçilecekti. Plan hemen uygulandı. 15 Eylül 1950'de Seul'ün batısındaki Incheon'a çıkarma yapıldı. 16'sında da Pusan'dan büyük bir taarruz başladı. Hızlı ve başarılı bir harekat sonrasında Kuzey orduları 200 kilometre geri çekilirken 28 Eylül'de Seul, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin eline geçti. Türk Tugayı. Birleşmiş Milletler'in çağrısına ABD'den sonra 29 Haziran'da ilk yanıt veren ülke Türkiye olmuştu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar başkanlığında toplanan kabine, meşru Kore hükümetine ve Güney Kore halkına yapılan haksız müdahaleye silahla karşılık vermek için Birleşmiş Milletler bünyesinde savaşacak birlikler gönderme kararı verdi. Türkiye'nin Güney Kore halkının haklarını savunmak istemesinin yanında harbe girmesinin bir sebebi daha vardı. Türkiye, yanı başındaki Sovyetler Birliği tehlikesi karşısında kendisini koruyabilmek için NATO'ya girip Batı bloğunda yer alma arzusundaydı. Bunun için de Kore Savaşı'nı bir fırsat olarak gördü. Takınılacak samimi bir tutum, Türkiye'ye NATO kapılarını açabilir ve güvenlik konusundaki endişeleri giderebilirdi. Yani Türkiye, kendisinin olmayan bir savaşa, kendi çıkarlarını müdafaa edebilmek maksadıyla dahil oldu. Gönüllülük esasına dayanacak şekilde mürettep bir tugay oluşturuldu. Bu tugay 5090 kişiden oluşuyordu. Birliğin başına Tuğgeneral Tahsin Yazıcı, 241. Piyade Alay Komutanlığı'na da Celal Dora tayin edildi. Büyük geçiş törenleri, şenlikler ve halkın sevgi gösterileri arasında Mehmetçik, 25 Eylül 1950'de İskenderun'dan hareket etti. 5090 Türk askeri, daha önce görmediği, bilmediği, belki de duymadığı bir coğrafyada ülkelerine hizmet için çarpışacaktı. Yüz binlerce insanın amansızca savaştığı Kore dağları, Allah Allah nidalarıyla yankılanmak için 5090 Türk'ü bekliyordu artık. İskenderun'dan 5 Amerikan gemisine binen Türkler, TSK donanmasının korumasında Mısır sularına kadar vardı. Buradan sonra koruma vazifesini İngiliz donanması devraldı. Süveyş'ten geçen filo Kızıldeniz'e, oradan Sri Lanka'ya ve nihayetinde Kore'ye ulaştı. Türk askerleri yolculuk boyunca Amerikan silahları ve taktikleri üzerine eğitim alıp vaktini talimle geçirdi. 17 Ekim 1950'de Türkler karaya ayak bastığında Amerikan ve Güney ordusu neredeyse düşmanı bitme noktasına getirmişti. Zaten Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin asıl gücünü 300 binden fazla askerle ABD oluşturuyordu. Destek veren diğer 15 ülkenin askerleri sembolik rakamlarla temsil ediliyordu. İşin bitmesiyle Türklere çok bir iş kalmayacağı benziyordu. 1-2 gerilla öldürecek, ülkeyi gezecek, birkaç hediyelik eşya alıp sakince evlerine dönecek gibiydiler. Daha doğrusu öyle olacağı zannediliyordu. ABD hem daha iyi entegrasyon için hem de ellerindeki teçhizatları eski model ve işe yaramaz bulduğu için yeni gelen Türk tugayını kendi envanteriyle baştan aşağı donattı. Farklı birliklerden 5 subayı da yardımcı heyet olarak Türk birliklerine verdi. Tugay 3 hafta Taegu'da yeni silahlarla talim yaptı. Sonrasında savaşa hazır olmadığı düşüncesiyle geri hatlarda görev yaptı. Türkler 9. Amerikan kolordusuna bağlı olarak Taegu-Taejon arasındaki köprü ve yolları tutup arada dağlardan inen gerillaları öldürecekti. Birleşmiş Milletler orduları o sırada Kore'yi birleştirmek adına kuzey topraklarında başarılı bir şekilde ilerliyordu. Çin devleti, Birleşmiş Milletler güçlerinin sınırına bu kadar yaklaşmasını kendisine yönelik bir tehdit olarak gördü. Yeni hazırlanan gönüllü Çin Halk Ordusu, 19 Ekim'de Yalu Nehri'ni gizlice geçip 25 Ekim'de de ilk dalga hücumlarını başlattı. Muharebeler Kuzey ve Güney Kore'nin mücadelesi olmaktan çıkmış, iki taraf içinde uluslararası bir boyuta taşınmıştı. Ve böylece bitti denilen savaş yeniden başladı. 8. Ordu Karargahı'ndan Türk Tugayı'na 25. Tümen'in emrine girmesi için kuzeye gitmesi söylendi. 13 Kasım'da Kaesong'a intikal eden birlikler burada 25. Tümen'in arkasındaki geniş alanı komünist gerillacılardan temizleme görevini aldı. Gerillalar bu savaşta çok önemliydi.
Binlercesi gizlice dağlardan aşağı bir anda inip orduların arka bölgelerindeki birliklerini ve ikmal noktalarını vurup kayboluveriyorlardı. Hayalet gibi savaşan gerilla grupları savaşın en büyük sorunlarındandı. O yüzden çatışma hattının arkası iyi korunmalıydı. Türk askerleri her ne kadar sıcak çatışmaya girmese de müttefik güçlerle uyumlu çalışmaktan şikayetçi değildi. Amerikan karargahı ise savaş tecrübesi olmayan Türklere güvenmiyor, ikinci, üçüncü sınıf birlikler olarak görüp ön hatta görev vermek istemiyorlardı. Türkler de en son 1. Dünya Savaşı'nda savaştıkları için bu tarz bir muharebeye alışkın değildi. 1. ve 9. Amerikan kolordularıyla 2. Güney Kore kolordusundan oluşan 8. Ordu, komutanları Walton Walker ile 24 Kasım günü genel bir taarruza kalkmayı planlamıştı. Türk Tugayı 25. Tümen Komutası'nda 9. Kolordu'nun sağ arkasında bulunmak amacıyla 22 Kasım'da Kunuri bölgesine sevk edildi. Tugay'ın topçu taburu 2 gün sonra yapılacak saldırıyı desteklemek için ön tarafa çekildi. Türklerin savaşacağı günler geliyordu. MacArthur, düşmanı Yalu'nun ötesine atıp savaşı bitirmek için saldırıyı tüm cephede eş zamanlı olarak 24 Kasım'da başlattı. 2 gün her şey planlandığı gibi gitti. Ama ayın 26'sında üstün Çin karşı taarruzunu bloke edip ilerlemek mümkün olmadı. Düşmanını durduran Çin orduları, çok şiddetli bir şekilde 8. Ordu'nun sağ kanadı olan 2. Güney Kore kolordusunun cephesini yardı ve onları geriye attı. Çin sol kanadı 38. Ordu'yla batıya ve güneye yöneldi. Amerikan ordusunun arkasına sarkıp ikmal yollarını kesme ve rakibi kuşatma ihtimali doğuvermişti. Derhal bir şey yapmak icap ediyordu. Bu kritik anlarda savaş sırası Türk askerlerine geldi. Kunuri Muharebeleri 26 Kasım'da Tahsin Paşa acilen 9. Kolordu karargahına çağrıldı. Koreliler bozulmuş, geri çekilmekteydi. Kuşatma tehlikesi baş göstermişti. Türk Tugayı'na önce Tokçan'ı alıp ordunun en sağındaki 2. tümenle irtibat kurarak aradaki gediği kapatması söylendi. Paşa, hedef 60 kilometre uzakta olduğu için piyade taburlarını taşımak amaçlı 50 kamyon ve bir tank bölüğüyle desteklenmeyi istedi. İstekleri kabul edilen Paşa, bölge hakkında daha fazla bilgi almak istese de bu gerçekleşmedi. Türkler gideceği bölge hakkında tam bilgi sahibi olamadılar. Kamyonların ne zaman geleceği belli olmadığı için Tugay, elindeki 25 kamyonla piyadelerin bir kısmını aldı. Geri kalanlar da yaya bir şekilde onları takip edecekti. Tugay'ın büyük bölümü parça parça 27 Kasım'ın ilk saatlerine kadar Kunuri'nin 18 kilometre uzağındaki Wawon köyüne kadar nakledildi. Geceleyin 6 tanktan oluşan Amerikan birliği geldi. Kamyonlar da gelmişti. Fakat bunlar çok kısa süre sonra geri döndüler. Ayın 27'sinde Tugay tekrardan yarı motorize, yarı yaya bir şekilde yola çıktı. İlerleyişte büyük sıkıntılar vardı. İlerisi hakkında pek bir şey bilinmiyor, kolordudan bilgi gelmiyordu. Kuzeydeki 2. Tümen birlikleriyle de çetin coğrafya yüzünden iletişim kurulamadı. Bir ara 2. tabur yanlış yola bile sapmıştı. İlerleyiş önceki güne göre çok yavaştı. Türk birliği bir türlü istenildiği gibi konuşlandırılamıyordu. Savaştan sonra Amerikalılar Türklerin dil bilmedikleri için talimatları anlamayıp bir türlü istenileni yapmadığını, Kuzey ve Güney Korelileri ayırt edebilecek vasıfta bile olmadıkları için geri çekilen Güney Korelilere ateş açtığını söyleyip Türkleri suçlayacaklardı. Halbuki Türkler teçhizattan mahrum bırakılmış, ulaştırma araçları vaat edildiği gibi verilmemişti. Üstelik yol Amerikalıların çizdiği haritalardan daha uzun ve çetin çıkmıştı. İstihbarat da çok zayıftı. Zaten tecrübesiz olan Türkler körlemesine bölgeye sevk ediliyordu. 200 Koreli'ye ateş açılma konusu da istihbarat hatasıydı. Türkler yoldan Çinlilerin gelmesini bekliyorlardı. Ve zaten Korelilerin çekilişi hakkındaki bilgileri de eksikti. O gün Tugay'a, kuş uçumu 6 kilometre yol alınmışken saat 14'te nedeni bilinmeyen bir gecikmeyle kolordudan bir emir geldi. Emre göre Tokçon'a gidilmeyecek, Wawon'dan kuş uçumu 9 kilometre ileride yol kapatılacaktı. 10 kilometre kuzeyde bir Çin alayının da saldırı için beklediği belirtildi. Tugay komutanı söylenen yerde mevzilenmenin intihar olduğunu düşündü.
Yol çok dardı. Bölge ise ormanla kaplı dağlık bir alandı. Yayılım sahası sıfırdı. Bu bölgede savunma yapılırsa sadece piyadeler kullanılabilirdi. Topçular ve diğer birlikler pasif kalacaktı. Paşa gelen emri dinlemedi. Wawon savunma için daha müsaitti. O yüzden geri dönüş emri verdi. Amerikan irtibat subayları bunu emre itaatsizlik saydılar ve komutanı üst kademeye şikayet ettiler. Sonraki gün kolordudan izahat için Türk komutanlar çağrılacaktı. Ama kararın isabetli olduğu anlaşılınca bir daha konu açılmadı. Dönüş emrinin uygulanması da bir hayli zor oldu. Yol o kadar dardı ki motorlu taşıtları döndürecek alan dahi yoktu. O yüzden onlar daha ileriden dönmek zorunda kalacaklardı. Kargaşa içerisinde ve çok fazla zaman kaybederek akşamleyin kendisini Wawon'a atmayı başaran yorgun ve aç Türk askerleri istirahate çekildi. Bu sırada birlikler parça parça gelmeye devam etti. Gece yarısını geçerken ise kötü bir haber geldi. Yüzbaşı Lorenzo'nun telsiz aracı bozulmuş ve yolu tıkamıştı. Bu yüzden en arkada gelen artçı birliğin ilerleyişi durdu. Gece yarısını 1 saat geçe aniden Çinli askerler gelip saldırıya geçti. Artçı birlik baskına uğramıştı. Kısa bir direnişten sonra dağıldılar. Kurtulabilen 2 subay ve 4 er karargaha gelip durumu 3-4 sularında bildirdiler. Arkada kalanları kurtarmak için çıkarılan birlikler ise harekete geçemedi. Çünkü Çinliler artık bölgeye iyice sokulmuşlardı. Düşmanın yaklaşması ile erler silah başı yaptılar. Çinliler bölgeye varır varmaz üstün bir insan gücüyle en doğudaki 10. bölüğe yanlardan ve cepheden saldırdı. Ve Wawon Muharebesi 28 Kasım'da başladı. 3. taburun 10. bölüğünü desteklemek amacıyla 9. ve 11. bölükler ileri sürüldü. Kuşatma hareketi geçici olarak durduruldu. Merkezden zayıflayan Çin saldırısı kanatlara kaydı. Düşman arkaya sarkmak için kuzeybatıdan iyice bastırınca 2. tabur ve havan bölüğü sol kanada sevk edildi. 2. tabur kuşatma hareketi yapmaya çalışan düşmanı ateş ve süngü gücüyle geri attı. 9 ile 10. bölüğün arasının açıldığı görülünce de 1. taburdan 3. bölük bu gediği kapattı. 3. taburun gerisinde bekleyen 1. tabur kuvvetleri ve topçu taburu da düşmanın sağdan kuşatma yapma ihtimaline karşı ihtiyattaydı. Topçular aynı zamanda sol kanada sarkan düşmanı da vuruyordu. Bu esnada Amerikalı irtibat albayı savaşı ön saflarda izlemek için ileri çıktı. Fakat fark etmeden çok fazla ileri gitti. Düşmanın içerisinde kaldı. Onu kurtarmak için tank takımı ve 3. bölük görevlendirildi. Albay sağ salim karargaha getirildi. Savaşlar akşama kadar devam etmiş, Türkler sayıca üstün olan düşmanını bir gün oyalamayı başarmıştı. O sırada kolordu karargahından Türk bir yüzbaşı gelip yeni emirleri getirdi. Türklerin ana karargahla telsiz bağlantısı yoktu. İrtibat çok zor kuruluyordu. O yüzden Tugay genelde kendi inisiyatifiyle karar almaktaydı. Gelen emir kolordunun geri çekilmekte olduğunu söylüyor, sağ kanattaki 2. tümenle bağlantı kurularak düşmana tampon olunması isteniliyordu. Türk subaylar emri tam anlayamadılar. Çünkü 2. tümenin yeri tam belirtilmemiş, dost düşman kuvvetlerinin yeri haritada belirgin verilmemişti. Aslında Birleşmiş Milletler ordusu geri çekilirken tam teçhiz etmediği, haberleşme imkanından dahi mahrum olan Türk Tugayı'nı yalnız koymuştu. Kimilerine göre Türk Tugayı geri çekilirken yem olarak bırakılmıştı. Kolordu kararının belirsizliği yüzünden Tugay komutanı kararı kendisi verdi. Düşman Wawon'da yeteri kadar tutulmuştu. Sayıca zaten fazla olan düşman iyice kenarlara doğru açılırken bu mevkide savunmada ısrar etmek felaket olabilirdi. Yardım da gelmiyordu. Sinnim Ni'ye çekilip bir savunma noktası daha oluşturulabilirdi. Karanlıktan faydalanan askerler geri çekildi. Kunuri'den 1. talim bölüğü de desteğe geldi. 1. tabur yolun ve köyün güneyindeki tepelere yerleştirildi. 2. tabur ise doğu-batı istikametinde köyün kuzey yamaçlarına yerleşti. Topçu taburu köyde mevzilenirken 3. tabur bu sefer ihtiyatta bırakıldı. Karargah diğer birliklerle Kayaçon'a konumlanmıştı. Derken 29 Kasım gecesinin ilk saatlerinde aniden bir şey oldu. Dört bir yandan Çin ordusu bir anda beliriverdi.
Gecenin karanlığı roket atarların, makinalıların ve havanların ateşiyle kıpkızıl bir kabus gibi yarıldı. Çinliler geri çekilmeyi çoktan sezmiş, düşmanlarını takip etmişlerdi. Gerillalar sayesinde Gezice köyün içine dahi sızmışlardı. Türkler çok fena baskına uğramış, bomba ayaklarının dibinde patlamıştı. Neye uğradığını şaşıran 3. tabur, topçu taburu ve havan birliği ağır ateş altında bir anda dağıldı. Buldukları motorlu taşıtlara atlayan askerler hengamede birbirlerini ezerek geriye kaçtı. Topçu bataryaları ve havancılar ağır silahlarının bir kısmını almaya dahi fırsat bulamadan orayı terk ettiler. Düzen bozuldu. Herkes can havliyle karargaha doğru kaçmaya başladı. Bozgun çok ağırdı. Uzaktan sesleri duyan subaylara kötü haber tez ulaştı. Karargah olarak kullandıkları okuldan dışarıya çıktıklarında geri çekilmekte olan perişan haldeki askerlerini gördüler. Kurtarılan kamyonların ve topların tepelerinde yaralı askerler, toz toprak içerisindeki erler durumu ortaya sermekteydi. 1. ve 2. tabur önde sıkışıp kalmış, hala mevzileri savunmaktaydı. Telefonla ya da telsizle onlara ulaşılamadı. Akıbetleri meçhuldü. Başta tank takımındaki 6 tankı kurtarma operasyonu için göndermeye karar verdiler. Ama yolu kamyonlar tıkadığı için bunun yapılması imkansızdı. 9. Kolordu ile de zaten irtibat yoktu. Tek kalmışlardı artık. Ne yapılacaksa kendileri yapacaktı. Asker arasında ağızdan ağza laflar dolanır oldu. Ormana beyaz elbiseli adamların girdiğini, düşmanın buraya da baskın vereceğini kendi aralarında konuşuyorlardı. Panik, korku ve stresin işleri zorlaştırdığı sırada Albay Celal, Tahsin Paşa'ya kararınız nedir diye sordu. Alınacak karar hem kendileri için hem de 9. Kolordu için mühimdi. Çünkü Çinliler uzak köşelerden arka taraflara sızmış olsalar da ortadaki Türk tugayını yok etmeden tamamen rakip ordunun arkasına sarkmaya çekiniyordu. Tugay komutanının kararı, eldeki subay ve erlerle Kayaço'nun doğusunda yeni bir savunma oluşturmak oldu. İlerideki birlikleri kendi hallerine bırakıp gitmeyeceklerdi. Geriye giden ve önde kalan askerlerin toplanması için gece boyunca çok çalışıldı. Sabah olduğunda ise durum şöyleydi. Kayaço'nun kuzeyine nispeten iyi durumda olan 3. tabur yerleştirildi. Güneye ise eksik olan 1. tabur yerleştirildi. Topçu taburu ise tekrardan tertiplendi. Sinnimni'de kalan 2. tabur, 2. bölük, havan birliğinin bir kısmı ve talimgah bölüğü cephanelerin yettiği kadar mevzilerini savunmaya devam ediyorlardı. 29 Kasım saat 10 civarı 2. tümenden bir Amerikan piyade taburu ve bir tank bölüğü yardıma geldi. Tugay komutanı onları kullanarak ilerideki askerlerini kurtarmak istedi. Fakat gelen Amerikan taburunun başındaki 38. alay komutanı, buraya onları kurtarmaya değil, 2. tümenin sağ yanındaki boşluğu kapatmaya geldiklerini söyleyip köyün kuzey sırtlarına yerleştiler. Bu tepkiye sinirlenen Türk general, taarruzu kendi kuvvetleriyle yapmayı seçti. 29 Kasım'ın öğle saatlerinde 2. talimgah bölüğü, emir altındaki tank takımının, topçu taburunun ve havancıların ateşiyle saldırıya geçti. Sinnimni'de patlayan topların ve piyade saldırısının altında 2. tabur ve 2. bölük köyün güneybatısından dolanıp yaralılarıyla beraber ana yola çıktı. Köy geri alınamadığı için piyade taburlarının çoğu motorize taşıtı ve ekipmanları düşmanın eline geçmiş oldu. Köye varıldığında Türk Tugayı 2. tümen emrinde tekrar savunma hattı oluşturdu. 2. talimgah bölüğü döner dönmez Çinliler yeni bir saldırıyla Kayaçon muharebesini başlattılar. Kuzey ve güneyden başlayan saldırıya Amerikan ve Türk topçuları karşılık verdi. Saat 17'ye doğru yaklaşık bir alay kadar düşman kuvveti köyün güneyine doğru sarkmaya başladı. Türk topçusunun ve 1. taburun ağır saldırıları savunmanın geçilmesine engel olsa da, düşman tepelerin ardından sarma harekatı yaparak ana yola çıkma gayreti gösterdi. Baskı artınca köyün kuzeyini koruyan Amerikan taburu kendi kuzeyinin de sarılmakta olduğunu görüp geri çekilmeye başladı. Türk tugayı bu geri çekilmeden haberdar edilmedi ve yine düşmanın önüne atılıp terk edildi. Akşamüstüne kadar savaşan Türkler iki taraftan da sarılınca, bugün de oyalama görevlerini yerine getirdikleri düşüncesiyle 1. taburun koruması altında çekilmeye başladı.
Ayın 27'sinden 29'una kadar Kunuri-Tokchon yolunda savaşan Türkler, 9. Kolordu'ya ve 8. Ordu'ya daha rahat çekilebilmesi için 3 gün kazandırmıştı. Amerikan taburuna yetişip onlarla çekilmeye karar veren Türkler, bu sefer de Kunuri yolu boğazından geçmek zorundaydı. Düşman, boğazın güney ve kuzeyini tutmayı amaçlayarak rakibini yoldan geçirmemeye gayret edecekti. Çekilen 8. Ordu'nun son artçıları diyebileceğimiz Kayeçon bölgesindeki askerlerin ise buradan geçmesi zorunluydu. Artık Çinliler Kunuri'ye iyice sokulmuştu. Yandaşlarının gelmesiyle bölgedeki gerilla faaliyetleri de sıklaşmıştı. Bu ortamda 29 Kasım akşamüstü başlayan ve 30 Kasım sabahına kadar sürecek bu geçiş çok sancılı oldu. Türk topçu bataryaları elini çabuk tutup ateş altında kalmadan boğazı geçti. Ardından Kayaço'nun batısında yer alan 2. tabur geçitlere yöneldi. 6. bölük hızlıca ilerlerken diğer bölükler boğazın başında çatışmaya durdu. 3. tabur da aynı yerde çatışmaya girince çok vakit kaybedildi ve düşmana boğazın tüm hakim tepelerine yerleşme şansı verildi. Şimdi boğazdan çatışma olmadan geçme imkanı yoktu. Makinalı tüfek ve top mermileri altında toplu geçiş zor olduğundan birlikler ufak piyade grupları şeklinde geçişi sürdürdü. Sevk ve idare sağlanamadı. İş komuta kademesinin kontrolünden çıktı. Topçu ve havanlarla maalesef tepeler zorlanamamış, geçiş sırasındaki tüm yükü piyade birlikleri ve hafif makinalılar üstlenmişti. Üstelik hava karanlıktı ve vurulan motorlu taşıtlar yolu tıkamaktaydı. Herkes yaya bir şekilde ve çarpışarak yola devam etmek zorunda kaldı. 2. ve 3. Türk piyade taburunu Amerikan taburu takip ediyor, onun ardında tank bölüğü, onun ardında da Türk Tugay karargahı, en arkada da 1. tabur ilerlemekteydi. Bir ara çok zor durumda kalındı ve 2. tümenin Kunuri yakınlarındaki son topçu bataryasından yardım istendi. Bu batarya gece yarısı yolun kuzeyini bombaladı. O sırada mevzilenme fırsatı bulan 2 Türk uçak savarı da tepelere ateş açtı. Saat 03 civarında 4 ABD uçağı gelip tepeleri bombaladı. Bunlar olurken Türklerin 2. piyade ve topçu taburları emir almaksızın güneye doğru çekilip gittiler. Muharebe esnasında irtibat tamamen kesildiği için bölük komutanları, hatta takım komutanları inisiyatif alıp genel vaziyete göre güneye çekildiler. Uçakların ve topçuların boğazı bombalamasının akabinde tepelerden ateş kesilince boğazdakiler batıya ilerleyip saat 4-5 civarlarında Kunuri'ye vardı. Tugay komutanı Kunuri'deki karargahına geldi. Yaralıları Amerikan kamyonlarına bindirip yolladı ve kasabada olan 38. Alay komutanından durum hakkında bilgi aldı. Herkesin çekildiğini, yolların Çinliler tarafından tutulduğunu, Kunuri'de 38. Alay ve 2 Türk taburundan başka Birleşmiş Milletler Kuvveti kalmadığını öğrendi. Burasının artık güvenli olmadığı için general, diğer Amerikan kuvvetleri gibi güneye inme emri verdi. Pyongyang'a gidilecekti. Pyongyang'a batıdaki Anju üzerinden ya da güneydeki Suncheon Boğazı üzerinden gidilebilirdi. Çinlilerin ne derecede yolları ele geçirdiği ise muallaktı. O sırada Tugay komutanı piyadelerin hepsi yürümek zorunda olduğu için kısa olan Suncheon yoluna piyadeleri yolladı. Kendisi diğer yoldan kamyon bulmak amacıyla gitti. Daha bilmiyordu ama diğer birimler de bu yoldan gitmişti. 1. ve 3. tabur dağınık bir şekilde ilerlerken geri çekilen son Amerikan birlikleriyle yolda karşılaştı ve onlarla beraber boğaza ilerledi. Orada Çinlilerin ve gerillaların yolu tuttuğu görüldüğünden çatışmaya girildi. Türk birlikleri en ağır kayıplarından birini de burada verdikten sonra kan ter içinde hedefine vardı. Kunuri muharebeleri artık bitmişti. Günlerce aralıksız savaşmış Kore'deki Türk gücü, Birleşmiş Milletler Ordusu'nun geri çekilme savaşları sırasında oransal olarak 2. Tümen'le beraber en ağır kayıplar veren birlik oldu. Kunuri savaşları süresinde 218'i şehit olmak üzere toplam 767 kayıp verildi. Evet, yüz binlerin çarpıştığı Kore Savaşı'nda 5000 kişi elbette ufak bir kuvvetti. Kore Savaşı'nda Kunuri muharebeleri gibi onlarca muharebe de vardı aynı zamanda. Ve pek çoğu da bu muharebelerden önemliydi elbet. Yalnız bırakılan, teçhizatsız öne sürülen, yer yer gözden çıkarılan Türk birlikleri savaşırken tecrübesizliğinden kaynaklı pek çok hata da yapmıştı. Kabul, Türk Tugay'ı Kore'de destanda yazmamıştı.
Ama bir avuç Türk askerinin ne kadar değerli olduğunu Connery de birçoklarına göstermişti. Bu arada açıklamadaki linke tıklayıp Call of War'a kaydolmayı unutmayın.